Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sevgi mi, tahammül mü konusunu konuşacağız. Eğer siz de ilişkinizde kavga etmesek aslında çok iyi çiftiz. Önce ben özür dilersem her şey hemen yoluna girer. Birbirimizi seviyoruz da çok fazla gösteremiyoruz. Dokunmak istiyorum ama çekiniyorum. Ya da bunun gibi, buna benzeyen, tartışmaktan kaçınan cümleler kuruyorsanız eğer ilişkinizle ilgili. Ya tam tartışacağız, lafı değiştiriyor ya da sanki ben duvarla kavga ediyorum. Benim hiçbir sözüm ona ulaşmıyor diyorsanız, iletişimde problemler yaşıyorsanız orada bir durup bence sormak gerekiyor. Aranızdaki şeyin adı sevgi mi, tahammül mü? Şimdi bir kere ilişkilerde bunu çok sık soruyorsunuz ve bunun cevabını buradan bir kere daha vereceğim. İlişkilerde sabır bizim çok böyle sevdiğimiz bir konu değil. Bir ilişkiyi sabır büyütmez. Bir ilişkiyi sevgi büyütür. İlişkiyi olgunlaştıran, ilişkiyi farklı bir boyuta taşıyan aslında. Onun dönüşmesini, değişmesini sağlayan şey sabır değildir. Sabır tükenir. Sevgi tükenmez. Sabır bir yere kadar, bir noktaya kadar o ilişkiyi götürür. Ama bir yere taşımaz. Sadece götürür o ilişkiyi. O ilişkiyi bir yere taşıyacak olan şey evrim süreci, o ilişkinin dönüşmesi, değişmesi, birbirinize olan bağlılığınız, birbirinize olan sevginizin ifade tarzları, şekilleri hepsi sevgiyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Şimdi burada tahammül mü ediyorsunuz? Karşı tarafı seviyor musunuz? Çok iyi ayırt etmek zorundasınız. Tartışıyorsunuz ama diyorsunuz ki tartışmasak ilişkimiz iyi. Tartışılmayan ilişki iyi bir ilişki midir? Hayır. Değildir. Eğer sonucunda tartışmanın neticesinde ikiniz de bir şeyler öğreniyorsanız birbirinizden o ilişki mükemmel ve ideal bir ilişkidir. Eğer tartışmadan konuları kapatıyorsanız, bir taraf hep sizi alttan alıyorsa, bir taraf size hep haklısınız diyorsa, bir taraf siz tartışırken duvar gibi duruyorsa o ilişkide sevgi yok, tahammül vardır. O yüzden ilişkilerde bazen uzun süreli ve uzun soluklu ilişkilerde de bunu görebiliyoruz mesela. İlişkiniz ne kadar güzel deyip uzun süreli ilişkilere bakıp o ilişkilerin sevgi dolu bir ilişki olduğunu zannetmeyin. O ilişkide tahammül bir yapı taşı olabilir. Sabır ciddi bir basamak olabilir orada. Yani daha sabır taşı çatlamamıştır karşı tarafın. Ama bir gün çatlayacaktır. O tahammül seviyesi henüz daha bitmemiştir, esnektir. Ama bir gün o tahammül bitecektir. Sevgi bitmez. Arada eğer ciddi bir sevgi varsa, sonsuz bir bağlanma varsa o çok ciddi bir frekanstır. Yani bir taraf bir tarafı şehvetle öpüyor, diğer taraf öbür tarafa şefkatle bakıyorsa eğer orada bir frekans uyuşmazlığı var. Yani tıpkı ten uyuşmazlığında yaşanan olaylar gibi. O frekans uyuşmazlığından sonra ilişki sevgiyle devam etmiyor. Bir taraf için tahammülle devam ediyor. Onu seviyor musun dediğimde sorduğum danışanlarım var. Karşı tarafı seviyor musun dediğimde seviyorum. Ayrı kaldığınızda özlüyor musun dediğimde bir durup bakıyor. Çok değil. İnsan sevdiğini özler. Ayrı kaldığında özler, sesini duymak ister, kendisini görmek ister, dokunmak ister. Onunla belli bir uyum içerisinde olmak ister, haz ister. Bir haz ilkesi vardır ilişkide. Bu yoksa eğer kendinize, o yüzden ben ilişkilerde her zaman söylüyorum. İnsan ilişkiyi en güzel kendi test eder. Bir başkasıyla değil. Kendinize sorduğunuz sorularla ilişkinizi test edebilirsiniz. Ben X olan şahısı seviyor muyum? Özlüyor muyum? Şefkat mi gösteriyorum? Tahammül mü gösteriyorum? Sabırlı mı davranıyorum? Ona ebeveyni, annesi gibi sadece bir bakım veren miyim? Onun için öyle mi davranıyorum acaba diye kendinize sorduğunuz bütün sorulara dürüstlükle cevap verebiliyorsanız eğer o ilişkide sevgi mi var, tahammül mü var çok da net bir şekilde anlayabilirsiniz bence. Sevgi olmayan ve sadece tahammül olan ilişkilerin bir takım özellikleri vardır zaten. Onlar kendilerini belli ederler. Tartışmaktan kaçınmak gibi küs kalma süreleri vardır mesela. İşte bir şey olmadığında çocuk gibi küser diğer taraf. Aman yeter ki o küsmesin, meseleler uzamasın. Ben bunu çiftlerde çok fazla duyuyorum. Genç, yetişkin, erişkin çift hiç fark etmiyor. Evli ya da bekar ya da her neyse o ilişkinin adı. Flörtöz bir ilişkide bile bu hiç fark etmiyor. Uzamasın diye. Ağzımızın tadı bozulmasın. Yani bu meşhur laf, ağzımızın tadı bozulmasın. Ağzımızın tadı bozulsun o ilişkide. Bozulsun ki biz
Birbirimizi seviyor muyuz? Birbirimize tahammül mü ediyoruz? Öğrenebilelim. Bir taraf hep karşı tarafa susuyor ya da bir taraf hep karşı tarafı alttan alıyor. Annesi gibi ya da babası gibi merhametli davranıyor. Aslında tartışmadığımız sürece ilişkimiz muhteşem gidiyor. Kavga etmezsek her şey çok güzel. Bir konu var, o konuyu açmadığım sürece her şey muhteşem. Ama ben de insanın bir yerde taşıyorum diyorsanız eğer, yok, o ilişkiye dikkatlice bakmak lazım. İlişkilerinize büyüteçle bir oturup bakın. Onun için de ne yapıyorsunuz? Kendinizi tek başınıza hazır hissettiğiniz, yani huzurlu bir ortam, kendimle baş başa kalmaya hazırım dediğiniz bir ortam. Bu sizin odanız olur, bu bir nehrin dibi olur, bu bir orman olur, bizim için hiç fark etmiyor. Sessiz, sakin bir ortamda lütfen ilişkinizi test edin. Kendinize sorular sorun. Seviyor muyum? Özlüyor muyum? İhtiyaç mı duyuyorum? Yoksa sadece bu da mesela çok kritik bir döngü. O döngüyü de kırmak lazım. Dönebileceğim yer buradan iyi değil diyor bazen danışanlar. Benim için çok kritiktir mesela o konuşmalar. Ben aslında bu ilişkiyi bitiririm ama geri döneceğim yer de buradan iyi bir yer değil. O yüzden buradaki cehennemi tercih ediyorum. Bildiğim cehennemi tercih ediyorum. Geçmişteki cehennemi tercih etmiyorum. Anneme babama maruz kalacağım. Belki onun narsistik tutumuna maruz kalacağım. Belki kurban olacağım. Orada kurban olmaktansa burada kurban olmayı tercih ediyorum diyor. Ama döngü hiç değişmiyor. Zincir hiç kırılmıyor burada. Hayatın boyunca o döngüden çıktığın için seni hep öyle döngüler bulacak ilişkilerde. Onu bir türlü kıramayacaksın. Bir suçluyla berabersen hayatına hep suçlu insanlar girecek. Kıramazsın o zinciri artık. Eğer karar almadıysan. Ama karar alırsan, hayır ben bu döngüyü kıracağım diyorsan bir yerden başlamak zorundasın. Geri de dönmeyeceğim. O cehennemi de tercih etmiyorum. Bu cehennemi de tercih etmiyorum. Kendime en baştan bir cennet yazacağım diyorsan eğer, bir yerden başlamalısın. İster profesyonel destek almalısın, ister atölyelerimize katılmalısın, ister eğitimi almalısın, ister videolar, programlar izlemelisin. Ama kendin için bir şey yapıp bir yerden başlayabilirsin. Çünkü yarın için çok geç olabilir. Senin bugünün değerli. Sen biriciksin ve bugün özelsin. Yani bugünün çok özel. Bunu yarına taşı, öbür güne taşı, erteledikçe bunu büyüteceksin. Bunu büyütmektense geri dönmeyi planlayıp hesaplamadan, insanlar ne der algısını silerek, yani mesela adaptasyon süreçleri vardır ilişkilerin. Boşanma adaptasyonu süreci de vardır. Ayrılık adaptasyonu süreci de vardır. Bu süreçlere biz danışanlarımızı hazırlamaya kalkıştığımız zaman, hadi bakalım artık sen de güçleniyorsun deyip o işe başladığımızda altından şöyle bir fikir de çıkabiliyor. Şimdi ben böyle bir hayata hiç hazır değilim. Biraz duralım. Yavaşlayalım. Ailem ne der? İnsanlar ne der? Ben ona çok alıştım. Bakın bu da çok önemli bir konu. Ben çok alışkınım. Ayrılırken ya da ayrılma kararı aldığımızda o hüngür hüngür ağlayan çiftler, aslında orada siz nasıl bir bağ kurdunuz? Yani bir ebeveyne bağlanır gibi mi? Bir çocukla bir anne baba bağı gibi mi bir bağ kuruldu ki o ayrılık aşamasına gelindiğinde, o ayrışma olacağı zaman karşı taraftan bir tanesi kendini kaybediyor, çocuk gibi ağlıyor ya da çaresizce ne yapacağını bilemiyor. Kurduğumuz bağlara dikkat etmemiz lazım ilişkilerde. Karşı taraf bizim ebeveynimiz değil, annemiz babamız değil, hayatımızı birleştirdiğimiz kişi, hayatımızı adadığımız kişi değil. Hayatımızı onun ellerine bıraktığımız kişi değil. Kararlarımızı onun almasını sağladığımız kişi değil. Oturup beraber konuşabiliyorsak, tartışabiliyorsak, birbirimizin hayallerini destekliyorsak, ilişkiyi döndürebiliyorsak, çevirebiliyorsak, bunu sevgiyle yapabiliyorsak, ilişkiye her pozisyondan yaklaşabiliyorsak ve kaybetmekten hiç korkmuyorsak, her iki taraftan biri de diğerini tehdit etmiyorsa yokluğuyla, böyle yaparsın ama galiba artık benim gitmem gibi, böyle yaptığın sürece ben seninle yaşayamam ya, ben gideceğim, bu ilişki bitsin. Her bir küçük tartışmada karşı taraf ilişkiyi bitirmeyi söylüyorsa eğer, diğer taraf ne yapmaya başlıyor? Sabır ve tahammül göstermeye başlıyor. Bakın bunun adı sevgi değil. Bunu karıştırmayalım. Biz orada sevdiğimiz için kalmıyoruz. Biz orada tahammül ediyoruz. Geçmişe dönmek istemiyoruz. Oradaki döngüyü kıramıyoruz. Diyoruz ki ya sabır diyelim. Boş ver, bu cehennem de iyidir. Buraya razı olup devam edelim diyoruz.
O yüzden mümkün olduğunca sevgi dolu ilişkiler, sevgi dolu çocuklar, sevgi dolu aileler ve sevgi dolu hayatlar demek. Mümkünse ilişkilerimize odaklanalım. Seviyor muyuz? Tahammül mü ediyoruz? Sabır mı ediyoruz? Bu üçü arasında defalarca gel git yapalım. Soralım, araştıralım, kendimizi araştıralım. Saatlerce aynanın karşısında konuşalım. Aynaya bakalım, kendimize soralım. Onu sevip sevmediğimize karar verelim. Bunun kararını verdikten sonra aslında kendinizle ilgili tam olarak destek alabilirsiniz. Çünkü o zaman anlayacaksınız. Bu ilişkide siz kimsiniz? Karşı taraf kim? Sevginin adı nedir? Sevginin kokusu vardır, rengi vardır, adı vardır, dokusu vardır, sıcağı soğuğu vardır. Bütün duyularınızla hissetmeniz gereken bir olgudur sevgi. İnsan canlısı bunun üzerine yaşam kurar. İnsan canlısının en büyük ve en temel ihtiyacı sevgidir. O yüzden mümkünse eğer ilişkilerde çatışmamak adına, çünkü ilişki dediğiniz şey zaten tabii ki çatışma üzerine kurulu olmalı. Pembe ile pembe evlenmiyor, morla mavi evlenmiyor orada. Bütün renkler, siz bütün renklerinizle varsınız. Karşı taraf bütün renklerinle var. Yani orada büyük bir karışım var. O karışımın içinde gerçekten siz o frekansı, o tılsımı yakalayabiliyorsanız o ilişki mükemmel bir ilişki. Ama yok ben siyahım, o beyaz olsun, birbirimize karışmayalım, herkesin sınırı olsun diyorsanız onun adı zaten bir ilişki değil. Onun adı sadece bana kalırsa bir ev arkadaşlığı. Kağıtta, resmiyette adı evlilik ama o bir ev arkadaşlığı. Bir ev arkadaşlığı için evlilik yapmanın bir mantığı var mı? Bunu bence biraz düşünmek lazım. Çünkü bu gerçekten hayat memat meselesi, yaşam, nesiller boyu bir aktarım olacak buradan. Yarın öbür gün torunlarınız anneannem, dedemle böyle bir ilişki yaşamıştı. Fotoğraflardan bile belli diyecekler. Birinin gözünün içi gülüyor, birinin değil ya da ikisi de birbirlerine ne kadar aşkla bakıyor diyecekler. Belki gerçekten nesiller boyu efsaneleşecek bir sevgi ve konuşulacak. Belki kitaplara konu olacaksınız. Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Belki filmleriniz, dizileriniz çekilecek. O yüzden lütfen bugüne odaklanın. İlişkinize odaklanın. Kendinizi dinleyin. Kendinize sorular sorun. Birbirinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Tahammül ve sabır arasındaki ince çizgiyi ayırt etmek için de çalışıp çabalayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.